Bugün Afrika'dan özel olarak getirttiğim demir ağacından her şeyi kesebilen bir bıçak yapacağım. Bir de efsanemiz var. Kurşun geçirmez ağaç deniyor buna. Bakalım kurşun geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Şimdi arkadaşlar Ironwood ipeğiyle diğer ağaçlar arasındaki farkları size göstermek istiyorum. Çünkü bundan bıçak yapacağız. Onu. En baştan şunu göstereyim. Şuradan bir ağırlıklarını ölçelim. Bakın bu meşe. Meşe de mobilyalarda kullanılan ve oldukça bayağı ağır bir malzemedir. Yani kavak gibi falan değildir. Çamdan daha ağırdır. Cevizle meşe gerçekten ağır ağaçlardır. Yani kütlesel olarak. Fakat bakın aynı boy, aynı kalınlıkta bir tahta. Meşeyi koyuyorum. 300 gram. Lan bunu nasıl böyle almışım ben? Tamam 300 mü? Dur çekeyim onu. İnanmazlar sonra Kaan. 300 gram şu an meşe. Şimdi şunu kaldıracağım. Bunu koyacağım. 542 gram. Yani yaklaşık 2 katı ağırlığında meşenin bu. Zaten böyle tartınca da elde bayağı belli oluyor. Sesini de göstermek istiyorum size. Bakın. Şimdi bu meşeye vurunca çıkan ses. Bu da ipeğe, Ironwood, demir ağacına vurunca çıkan ses. Sanki demire vuruyormuşum gibi. Bak şimdi bunu yere bırakıyorum. Bir de bunu yere bırakıyorum. Acayip. Yani ses farkından içinin ne kadar dolu dolu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Önce biraz bunu iki ağacı başka şeylerle de karşılaştıracağım ama bir yarım milim yani yarım santim kadar 5 milim kadar kesmem gerekiyor bu ağacı ki ondan bıçak yapabileyim. Hangi testere keser bunu? Çünkü bu neredeyse demir gibi bir şey. Boşuna demir ağacı demiyorlar. Önce şerit testeremle bir deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar hafif parçalar attı bakın. Planyalamak istedim çünkü düz yüzeyde kesim yapmak istedim. Fakat tam istediğim gibi olmadı. Çünkü o kadar sert ki attığı parçalar hani kedi bir tarafını görmüş yara zannetmiş önemli değil. Bu marangozluk işlerinde bu bir şey değil. Bak gözüküyor mu? Gözüküyor morartır orayı. Aynen. Minicik parça normalde hiçbir ahşabın fırlattığı parça şu parçalardan bahsediyorum ha. Şu. Bu kadarcık. Evet. Bu parçalar bayağı deriyi kaldırdı. O kadar sert bir ağaç. Şimdi bunu bir kesmeye çalışalım bakalım. Böyle bir şey daha önce yaşamamıştık abi. Yok hayır asla. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Bayağı zorlandık Kaan. Bu kadar zorlandığını görmedim. Bayağı sert galiba. Abi çok sert. Yani bak şu dünyanın en iyi şerit testeresi marka olarak. Küçük bir parça olmasına rağmen acayip zorlandı. Bu testereyi bir daha kullanabilir miyiz bilmiyorum. Koku da enteresan. Kavrulmuş fındık gibi. Evet çünkü yandı. Sürtünmeden parça biraz yandı. Ama deseni falan çok güzel. Yani bunu bıçak haline getirip yağladığımızda çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Bak burada kurtlar yemiş görüyor musun? Bunu da bak şurada tozlar var. Gerekirse o tozları böyle biriktireceğim. Burada birikmişleri buraları onunla kapatacağım. Ama onlara gitmeden sanki halledebileceğiz gibi gözüküyor. Daha bunu nasıl zımparalayacağız? Nasıl bileceğiz oğlum? Testerenin kesemediğini nasıl yapacağız? Şimdi daha önce yapmayı yarım bıraktım. Bir bıçağın profili var elimde. Şimdi bununla arkadaşlar şuraya bir tane bıçak çizeceğim. Tamamını kullanmak istiyorum. Her iki taraftan da büyük olsun istiyorum. Sonra şuradan şöyle. Ya biraz şey büyük olsun istedim. Bıçak büyük olsun istedim Kaan. Ya bıçak büyük olsun ki bir şeyler kesmeye çalışacağız ya. Bizi yarı yolda bırakmasın. Hadi bakalım yine testereye. İnceyken daha rahat kesiyor. Sıkıntı yok. Keserken bir hata yaptım. Şu ucu böyle oldu. Ama onu halledeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bıçağımızı bu hale getirdik ama şurada bir sapma yaşadık. Onu da şöyle incelterek yok edeceğim. Şimdi önce bir kaba zımparayla sağını solunu bir temizleyeceğim. Bak şu çizgilerin içinde kalmamız gerekiyor. Ondan sonra da yüzeyi bir parlaklaştırma ve devamında da keskinleştirme operasyonu ve sap operasyonu var. İnanılmaz zorlanıyor alet zımparalarken. İnanılmaz.
Alet bozuldu. İnanılmaz. Çok garip değil mi? Evet, bir anda gitti makine. Bayağı bir sonuca ulaşmaya başladık. Bak bu da bambu bıçak. Bu da. Bunu var ya biraz daha hızlı vursam paramparça olur. Bükmeye çalışsana abi şeyi. Bunu mu? Senin yaptığın bıçağı. Nereye büküyorsun oğlum? Makineyi bozuyordu. Bak Bu o esniyor. kırılır direkt yani. Kırılır yani. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu bıçağa dönüştürmemiz lazım. Kesmesi lazım bir şeyleri. O yüzden şunu alacağım. Ama bu da yetmeyecek. Nedenini anlatacağım size neden yetmeyeceğini. Çünkü üstündeki zımpara 300 sadece. Bayağı iş var. Evet arkadaşlar şimdi seramik zımparayla bildiğiniz hani çeliği zımparaladığım zımparayla bunu artık yavaş yavaş ağzını açacağım, keskin hale getireceğim. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Oğlum bayağı iyi oluyor ha. Arkadaşlar bir dakika ayağa kalktım. Kafam gitmiş olabilir. Heyecanlandım. Arkadaşlar bayağı iyi oluyor. İyi gözükmüyor mu? Süper gözüküyor şu Değil an. mi? İyi gözüküyor gerçekten. Keskinliğini görelim abi şöyle bir. Bayağı iyi gözüküyor şu an. Arkadaşlar normalde bende biliyorsunuz çeliği de bıçak haline getirebildiğim bant zımpara var ama bu onun için biraz fazla yumuşak olur. Yani çelik de değil artık. Tamam demir ağacı diyoruz falan filan da o kadar da değil. Fakat şu ana kadar testeremi zorladı, planyamı zorladı, zımparayı bozdu. Şu ana kadar böyle gidiyoruz yani. Hepsinden yanık kokusu geldi. Hepsinden geldi yanık kokusu gerçekten. Şimdi şunu biraz daha keskinleştirelim. 320 ile. Şurada tırtıklarımız var. O tırtıkları da şeyle gidermeyi düşünüyorum. Bileme taşlarıyla. Ama önce buna bir kabze yapmak lazım. Şimdi kabze yapmak en zor taraf. Evet arkadaşlar şimdi kabzeyi yapmaya başlıyoruz. Zeytini kullanacağım. Şunların desenlerinin güzelliğine bakar mısınız? Onun için önce şunu bir işaretleyelim. Biraz farklı bir kabze yapacağım. Çünkü her şeyi farklı bu bıçağın. Şöyle bir şey olacak bakın. Kabzemiz bu. Şurada yine kendisinden Ironwood'dan parçaları şöyle kalınlaştıracağım. Üstüne de şunu koydum mu olacak. Şimdi epoksimiz burada. Hey baby, if you're looking for some pricing, I tell you everybody's standing in line for the bonus line. Yetiştirdik tamam. Şimdi 5-10 dakika bir kuruyacak bu. Daha doğrusu donacak. Ondan sonra devam. Şimdi o kururken bir deney yapmak istiyorum. Elimde demir ağacı var, meşe ağacı var. Suya atacağım. Bakalım batacak mı batmayacak mı Kaan? Demir ağacına hiçbir şey olmazmış gibi geliyor bana. Oğlum hiçbir şey olmaz ne demek lan? Yani Batacak mı diyorsun? batmaz. Batması lazım oğlum. Dur bakayım. Ağır oldu iş. Gördün mü Kaan? Bak nerede demir ağacı? Suyun dibinde. Meşe ağacı nerede? Suyun üstünde. Suyun üstünde. Özgül ağırlık. Bir tane ağır tahta versus hafif tahta video değil mi? Öyle bir video çekmiştim. Anlamadılar. Sanki her gün her böyle sabah çıkıyor evden suya attığında batan tahta görüyor. Ulan sana göstermişiz demir ağacı getirmişiz Brezilya'dan. Ama algılayamadı insanlar onu. Sanki normal bir şeymiş tahtanın suda batması. Bak normal tahta böyle. Allah bak. Bak hop çıkıyor yukarı diğeri dipte. Peki ya insanın aklına şöyle bir soru geliyor abi. Ne geliyor acaba? 1 kilo demir mi 1 kilo Demir ağacı mı? Evet. Bilmiyorum ilkokulda öğrenmişsindir herhalde bunun cevabını diye düşünüyorum ama. Tabii. Tamam o zaman. Şimdi arkadaşlar son haline gelmek üzere. Önce kabzeyi bir kurtulacağım şu fazlalıklardan. Şey gibi olmamış mı ya? Sanki hani böyle elini buraya soktuğum bıçaklar var. Aa evet. Anladın mı? Anladım abi. Onlar gibi alakası yok. Bunları keseceğiz. Ondan sonra kabzeye biraz şekil verip Japon bileme bıçaklarına giriyoruz. Kaan'cığım şeye basar mısın süpürgenin tuşuna? Hemen. Önce inanılmaz güzel desenli zeytin ağacını kabze şeklinde testerede kesiyorum. Dikkatli olmam şart. Çünkü özellikle bu tür makinelerde küçük parçalarla çalışmak çok tehlikeli. Gayet iyi gidiyor. Elime tam oturdu. Şimdi buraları bir düzelteceğiz işte ya. Her şeyi de anlattırma. Düzelteceğiz buraları. Yuvarlak olacak. Nasıl böyle tutarsak canımız acır. Dediğim gibi kenarları zımparayla yumuşatıyorum. Daha ince zımpara işi için mini bant zımparamı kullanıyorum. Ahşapla çalışmanın en tehlikeli tarafı da havaya karışan partiküller. Ciğerlere büyük zarar verebiliyor. O yüzden çok dikkat etmek gerek. Ve talaş emme süpürgesini kullanarak bu tehlikeyi kendimce bertaraf ediyorum. Tabii maske de takacağım. Evet şimdi şunu yumuşatma zamanı. Şu bıçağa en nazik davrandığımız alet oldu abi. Ama onu da kabzeye, Porselen zımparalara girdik. demir ağacında bir işe yaramaz. Nazımız zeytine geçiyor. Şimdi şu
kabzeyi yağlayınca o kadar güzel olacak ki. Şimdi arkadaşlar geldik Japon bileme taşlarına. Burada şey de var, bambu da var. Bu ikisini karşılaştıracağım bu arada. Önce bambuyu da bileyelim. Birçok insanın evinde bambu var ama bunlar çok uzun ömürlü değil. Şurada minik minik çatlamaya başlamış bile. Gördün mü Kaan? Oo, evet bayağı açılmış abi. Evet evet. Neyse bunu beraber yapacağız. Şimdi bizim bıçağımızı yapalım. Kungla şapkası güzel olmuştu ama Kaan. Evet abi her şeyi biçiyordu ya. Değil mi? Tahta bilerken izlemesinler sadece. Eski keskinleştirme videolarını da izlesinler. Benim bu tarafımda dursun. Bayağı bir şeyler olmaya başladı. Bakalım bir kesme yapacak mı? Kesme sağlayacak mıyız? Daha değil. Evet arkadaşlar. Fena değil. Ama bir ahşap bıçak kağıt kesemezdi zaten. Ondan emindim. Fakat bunu bir yağlarız. Ondan sonra bir bambu bıçakla karşılaştırırız. Sonra da buna bir ateş ederiz. En sevdiğim kısım abi. Evet harbiden bak. Hazır mısın? Evet. Baksana renk ne güzel çıktı ya. Ha? Abi müthiş bir şey ya. Hiç beklemiyorsun bildiğin. Değil mi? Bambaşka bir renk çıkıyor. Bıçağı merak ediyorum ben şimdi. Bıçak ucu. Bıçak ben de bak zeytin yağladım. Her şeyi yağladım. Ama Ironwood daha önce yağlamamıştım. Ne yalan söyleyeyim ben de merak ediyorum. Evet geliyor. Geliyor. Alttan gelen renge bakar mısın? Sabahtan beri uğraşıyoruz. En azından güzel bir şeye dönüştü. Kesecek mi, kesmeyecek mi orası muamma ama güzel bir şey olduğu kesin. Tamamen ahşap bıçak her şeyiyle. Şimdi her şeyiyle güzel bir bıçak oldu. Şimdi size göstereyim. Piyasada satılan tahta bıçak benim tahta bıçağım. Ne diyorsun? Abi o kadar kaliteli duruyor ki. Değil mi? Fotoğraftaki. Yani tahta olduğunu söyleyemem. Ahşaptan yapılmış demem yani. Değil mi? Güzel duruyor gerçekten. Bir de Rana'ya daha önce yaptığım bir bıçak vardı. Onu test edeceğim. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Bambuyla bir deniyorum önce. Bak böyle iz bıraktı. Görüyor musun? Çünkü yıpranmıştı değil mi? Evet. Biraz yani bu tırtıklı kesiyor bildiğin. Benim bıçağa gelelim. Daha iyi kesiyor bambuya göre. Daha az tırtıklı görüyor musun? Yani normal olarak bambuya göre daha şey kesiyor. Şimdi salatalık fena değil. Benimkine gelelim. Fena değil. Bak incecik. Görüyor musun? Zar. Ama istersen şununla keselim. Gördün mü? Aradaki fark bu. Yani demir bıçakla. Muza gelelim. Bambu bıçak kesti. Kesti. Bakalım. Demir bıçak. Kesmedi bak. Parçaladı daha çok. Aa, bak bıçağın bir ucunu bir yerde bırakmışız. Aa, burada bak. Nasıl ya? Gördün mü? Muz 1, demir ağaç 0 abi. Aynen. Aynen. Bu da tabii ki. Al. Saplamayı deneyelim. Bak saplamada bundan daha iyi olacak. Göreceksin. Saplamada daha iyi olacak eminim. Çünkü çok sert. Yani hiç şansı yok. Yine fena değil ya. Aradaki fark şu yani. Ha sosis. Ete ne yapıyor? Ne oldu? Dolaptaki son sosismiş bu herhalde. Bundan hiçbir şey yapma tamam mı? Bak üstten aldım görüyor musun resmen? Biraz daha büyük bir şeyler deneyelim. Çok soğuk Kaan. Abi buz gibi şu an. Bir de yavaş yavaş iftar da yaklaşıyor ya kanım çekilmeye başladı. Üşüyorum. Neyse şimdi beyin de durmaya başladı. Lahana falan kesecektik ama dedik şimdi iftar, Ramazan. Şimdi arkadaşlar şunu keser miyim? Zorlar biraz. Harbi mi? Evet ama merak ediyorum. Hiçbir şey olmadı. Peki şu? Kesersin abi. Yine hiçbir şey olmadı Kaan. Bak ama bu biraz şey yapmış gerçi ama kesme denmez ona. Peki bu? Oo biraz etki edebilir abi. Abi sert bıçak. Bak ben sana söylüyorum. Bıçak sert. Oha akmıyor bile lan. O kadar ince kestik Evet ki. bayağı ince. Peki bu ne olur acaba? Bunu şey yapabilir miyiz? Delebilir miyiz?
Allah. Ha, oldu lan, deldik işte. Evet. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Madem challenge'ı büyütüyoruz, madem dışarıda çıktık, bir şeyler kesilmesini görmek isteyen insanlar olabilir. Açıyorum kutuyu. Dın 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 dın. Ramazan'a özel Osmanlı kılıcı. Ama bu çok keskin bu. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Birazcık. Şimdi delip kesebildiğimiz şeyleri ne oluyor gör. Hazır mısın Kaan'cığım? Allah. Korktum vurmaya da ondan şunlar var diye, dur. Biraz daha hızlı vuracağım. Aa, delmişsin abi zaten. Tamam. Oğlum bunun kesmesi gerekiyordu. Bunu keser abi. Bak şurada bir parçası. Abi ortadan ikiye ayırdı. Harbiden bak göstereyim. Bunların bu arada evde yaklaşık 3 senedir duruyordu. Son kullanma tarihi geçti. Ya benim küçük prensesim. Allah'ım yarabbim, sana bir şey alırlarsa, yapan olursa evde. Bekliyorum böyle. Şimdi bir de böyle yan yana Hatice 5 tane suyu doldursun çeşmeden, bir vuralım gitsin. Böyle kesmeyecek, onu anladık. Ama böyle önünde hiçbir şey duramıyor farkındaysan. Mesela nereye kadar gitmiş? Bak bu delinmiş. Bunda bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Ama bu şuradan girip buradan çıkmış. Kesmiş de aynı zamanda. Bir daha vursana abi, merak ettim. İkisini birden alabilecek misin ya? Bak aynı şey burada da var. Ama bakalım bunda ne olacak şimdi? Yok. Gördün mü yazıyı? Ne yazıyor bu? Oo. Neyse gidelim şimdi atış poligonuna. Şimdi arkadaşlar ses için özür dilerim çünkü telefonla çekiyoruz. Bu ateş etmeye gitmeden önce bir dayanıklılık testi yapmak istiyorum. İki ahşap bıçak arasında. Önce bambuyu şöyle mengeneye koydum. İçi çürümüş artık. Geçen sene aldığımız fakat buzdolabının arkasında kalmış bir karpuz buldum. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Atıyorum bakalım, kırılacağını düşünüyorum bambunun. Oo, kırılmadı. Gördün mü Rana? İğrenç. Kim unutmuş onu ya? Ne Kim bileyim. koydu onu dolaba? Dolap da değil. Bu ne ya? İnce uzun. Tenya mı? Hayır, filizlenmiş çekirdek. Aa, içinde çekirdek filizlenmiş. Arkadaşlar her yerde göremezsiniz. Büyümüş karpuz içinde. Doğuracakmış. Baksanıza. Ana çok acayip aşkım. Ekelim onu. Vallahi ekilir ha. Yani Çiçeği çıkmış aşkım orada. evet. Çiçeği falan çıkmış. Çok garip. Bunu bu kırmadı. Kırar diye düşünüyordum. Şimdi bakalım buna dayanacak mı? Kütük atıyorum. Dayanmadı. Paramparça oldu. Şöyle bakın. Şuradan gitti. Kafa kısmından. Şimdi geldik benim bıçağa. Bakalım ne olacak. Oha. Evet biraz kırıldı ama. Oraya Rana. saplandı. Arkadaşlar içine saplandı ve çıkmayacak gibi. Oha. Ya aradaki farkı görün işte. Onun parçaları buralarda. Kütükte iz bile yapmadı. Şunun parçası. Bu resmen kütüğe saplandı. Nasıl çıkartacağız bunu ya? Bir çıkartmak istiyorum. Aşkım şunu bir tutsana kamerayı. Çıkmıyor ki. Yok çıkmıyor. Yani cidden çıkmıyor. İnanılmaz. Oh, şimdi poligona gidelim. Şimdi geldik Göktürk poligonu arkadaşlar. Sağ olsunlar açtılar Musa abi bize kapısını. Abi hangisiyle sıkacağız? İstediğiniz silah seçebilirsiniz. 9 mm. 9 milimetre. Şu iyi mi? Daha böyle oyunlardaki gibi değil mi? Bunun adı ne abi? Sarsılmaz SAR 9 diye geçiyor. Sarsılmaz SAR 9. Bununla bir sıkalım bakalım. Dayanamazsa kaça kadar gideceğiz abi? Magnum'a kadar gideriz. Magnum'a kadar gidiyor. 357 Magnum'a kadar gideriz. Ama tabii şey olmazsa, delemezsek. O bu mu abi? Ya tam kovboy silahı değil mi? Hadi gidelim sıkalım abi o zaman. Şimdi ateş etmeden önce Musa abi dedi bir ateş etmeyi biliyor musun? Görelim, ona göre dedi izin vereceğim. O yüzden ateş ediyoruz. Kulaklığımız yok ama abi. Neresinden vurayım abi? Bana onu söyle. Gövdeden bir vurur musun? Kulağım çok kötü oldu. Evet, benimki de oldu. Bir şey oldu. Vurabildin mi? Yani şurayı vurdum. Tam gövdeden vur dedin, gövdeden vurdun. Ha ben burayı istiyordum. 3-5 metrede de değildiniz. Hı. Ben şimdi bir şey söyleyeyim bak. Tamam. Şimdi ders alıyoruz abi. Unuttuk. Tolga unuttuk. Yoksun burada. Musa abi öğretiyor bak. Şu şekilde durmanı istiyorum. Tamamıyla silahı kapanmanı istiyorum.
Şu mu? Ya hayır. Kollarını kulağımda Uzatıyoruz. Tamam. Biraz uzat kollarını. Tamam. Sol gözünü kapat. Sağ gözün açık olsun. Evet. İşte ben sağ gözle bakamıyorum abi. Sağa kapattım, solla bakıyorum. Daha rahat oluyorum böyle. Peki kayma ne kadar? Hangisinde namlu kayıyor? Yani sağa sola daha fazla kayıyor. İkisi de aynı hemen hemen. Peki her iki gözünü aç. Sağ. Bu durumda hiç kayma var mı? Yani 2 tane silah görüyorum şu an. Hayalet silah nerede? Solda, burada. Aslında normalde gözün şey. Sağ mı? Sağ. Öyle yapayım o zaman. Sağ dominant ya. Bak ben sol dominant göz zannediyordum. Neyse sanki çok silah atmışım gibi bir alışkanlık, hani böyle bakıyorum. Neden böyle bakıyorsam? Aslında şöyle baksam dümdüz bakacağım. İyi, bir tane daha atayım mı? Sağ gözle bakayım. Bu sefer kulaklık olsun dedik çünkü var ya, kaba etimde hissettim Kaan. Mermi de Mermiyi. geldi zaten. Evet. Şimdi bakalım Musa abinin dediklerini yapınca ne olacak abi? Her şeyin bileni var. Kendiliğinden sürpriz bir şekilde patlasın. Evet. Bu. Hedefteyim en azından. Ya doğru yerdesin. Niye? Çünkü birazcık şimdi merminin birazcık hafif bir şekilde solda olmasının sebebi farkında olmadan şurada namluya biraz abandım. Bununla biraz güç Aynen. vereceğiz. Şimdi gelin bir tek bir atış yapalım. Tamam. Ahşaba ateş edeceğiz. Evet, şimdi geldik. Eğitimimizi aldık kısa bir şekilde. Şimdi önce şuradaki solda çam var. Aynı kalınlıkta demir ağacıyla. Onu ateş edeceğim. Ondan sonra da demir ağacını ateş edeceğim. Haydi bismillah. Vurdun mu abi? Evet, tam ortadan vurdum. Heh, şuradan vurmuşum abi. Musa abi. Gittikçe gidiyor. Hala gidiyor. Gitmiş. Gitmiş. 9'unu da delmişim, burada kalmış. Değil mi Musa abi? Hala sıcak değil mi? Geçmiş gitmiş yani. Öyle mi? Burada savrulan şarapnel parçaları daha önceki. He, daha önceden. Yok, Tamam. içeride mermi gitmiş. Mermi gitmiş. 9'unu da delmiş. Verdiği hasar da şu. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Şimdi bakalım Ironwood'da ne olacak? Şimdi bakalım vurabilecek miyim? Hedef küçüldü. Biraz gerdi beni bu. Bakalım, göreceğiz. Vuramadım galiba. Bir daha. Solda. Ona biraz dikkat edelim. Biraz sola alalım. Yo. Baskıyı buradan azaltın. Tamam. Ya, sağdan baskıyı. Halbuki soldan yapmaya çalıştım ama. Evet, buradan. Baskıyı buradan kuralım. Tamam. Ya ikinde ne güzel vurmuştum. Ama hedef küçüldü abi. Vallahi. Tek mermi, silah, atış hazır. Abi zarara sokacağız seni ya. Şurada bu sefer. Vuramadık. Oğlum kurşun geçirmez o mu acaba? Absorbe ediyor. Gelmiyor yani. Gitmiyor ona. Korunuyor. Mermi evet korunuyor. Kış kış cinler kış kış. Gideceğim şimdi beynine sıkacağım böyle dibinden. Silahınız dolu. Hazır. Tamam. Bu sefer olacak inşallah. Hadi bismillah. Soldasın. Abi şaka mı bu? Abi sen atsana, gözünü seveyim ya. Sen at. Büyülü müdür nedir bu tatlı, Afrika'dan gelmiş. Dibinden vuramadık ya. Heh. Tamam. Şimdi kurşun geçirmiş. Devam etmiş değil mi abi? Yani kurşun geçirdi o zaman. Aradaki farkı gösteriyorum. Şuradan girdi. Bak girişler böyle. Çıkışlar böyle. Kurşun geçiriyormuş oğlum işte bu. Neyin peşindesiniz efsaneciler? Bu efsaneymiş. Zaten Musa abi geçirir dedi. Yoksa şu parçayı kopardı gitti. Bir tane daha atar mısın? Atalım abi. Bu sefer 18 tane koyalım mı Hakan? Evet 18 tane koyalım. Ama neyi ispat edeceğiz 18 tane koyarak onu bilmiyorum. Bu sefer 18 tane var arkada. Bu sefer oldu abi. Yalnız bak aradaki fark ne biliyor musun Kaan? O kadar sert ki. Arkadan bu yumuşacık çıktı. Bu paramparça çıkıyor. Çok sert çünkü ağaç. Evet. Ve ağaç tuz buz olmuyor değil mi abi? Bak saplanıyor enteresan bir biçimde. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bak dikkat edersen. Bak yapışmış. Çok yumuşak bir geçiş yapıyor burada. Evet çamda değil mi? Evet. Burada çok yumuşak bir geçiş yaparken girişler ve çıkışlar farklı. Yani şuradan şu yumuşak bir geçiş yaparken burada sert bir çıkış.
Giriş yaptığı belli yani. Değil mi? Belli. Baksana. Evet, bu delmiştir ya. Bak buraya kadar gelmiş. Şeyi gördük ama. Aradaki farkı gördük. O kadar sert ki parçalayarak ancak çıkabiliyor. Bunda böyle matkap gibi bızıt deliyor. Bunda aynı şeyi yapamıyor. Acayip bir şey. Ama efsaneymiş ya. Kurşun geçiriyormuş yani. Bundan bu kadar olsa geçirmez ama bu kadar çam da geçirmez zaten. Gördük. Kurşun geçiriyormuş demir ağacı ama bu bıçakla gerçekten bir tahta bıçağın yapabileceğinin fazlasını yaptık. Hemen her şeyi kestik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abi kağıdını yırttık, kusura bakma. Dur gitmeyin. Bıçakla vurduğum yere bak Kaan. Alnının çatı diye tabir ettiğimiz. Silahtan daha iyi kullanabiliyorsun. Evet abi işte gelsin taş devri. Neyse izlediğiniz için teşekkürler tekrar.